Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda dolar haftalık kapanışını yaptı, altın haftalık kapanışını yaptı. Dolar ve altınla ilgili önemli gelişmeler var. Dünya basınından haberlerimiz var. Geçen hafta dolar ve altın tarafında neler oldu? Hep birlikte bu yayınımızda sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Doların muhtemel gitmesi gereken seviyeleri, altının gitmesi gereken seviyeleri, yükseliş ve düşüş oranlarını teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. EYT'lilerin haberleri var. Onlara değineceğiz. Asgari ücret, enflasyon ve zam gene gündemimizi oluşturacak önemli konulardan ve başlıklardan birkaç tanesi olarak nitelendirebiliriz. Evet, Avrupa'daki enerji kriziyle hemen başlayalım arkadaşlar. Societe Generale'dan ABD enflasyonunun kontrolden çıktığıyla ilgili önemli bir uyarı geldi. Çekirdek enflasyonun %11 civarında, tüfeğinin de 9.1 civarında olduğu ABD piyasalarında sevgili dostlarım artık enflasyonun kontrolden çıktığı yönünde Societe Generale'ın da yapmış olduğu önemli uyarılar mevcuttu. Rusya'nın yapmış olduğu Avrupa bölgesinde biliyorsunuz enerjiyi kapatması, burada petrolü doğalgazı kısması, buna bahane olaraktan da Rusya'nın göstermiş olduğu bakım çalışmaları, fakat Avrupa tarafı buna pek inanmıyor. O yüzden Avrupa bölgesinde de arkadaşlar başka bir enerji alternatifi bulunmaya çalışılıyor. Ayrıca kömürle ısınma yönünde onların da bulmuş olduğu bazı yöntemler mevcut. Bakalım bu yöntemler neticesinde Rusya dediği gibi ayın 21'inden itibaren Avrupa'ya doğalgaz ve petrol akışını tekrardan sağlayacak mı? Rusya'nın yapmış olduğu bu hamlelerle birlikte biliyorsunuz Brent petrol tekrardan 100 dolarların üzerine doğru ataklar yapmış durumda. Ayrıca ABD tarafından gene Biden'ın enerji ve akaryakıt fiyatları üzerinde ABD enflasyonunu körükleyici etkisinin çok fazla olduğu ve bunlara alternatif olaraktan Biden'ın da görüşmeleri devam ediyor. En son Birleşik Arap Emirlikleri'nde bazı görüşmelerde bulundu arkadaşlar Biden. Bakalım buradaki görüşmeler piyasaya fazla miktarda enerji ve petrol akışını Suriye tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanabilecek mi? Bunu da göreceğiz. Büyük bir ihtimalle Biden piyasalara Rusya'dan kaynaklı enerji kısıtlamasını aşmak amacıyla çareler bulmaya çalışıyor. Türkiye tarafına geldiğimiz zaman Türkiye ekonomisiyle ilgili EYT'lilerle ilgili önemli haberler var. Hükümetin gündemine girmiş olan yeni çalışmalar olduğu basına yansıyor zaten EYT'lilerle ilgili. Bununla ilgili çeşitli formüller masada. Bugün Kamu Haberleri Bülteni tarafında okuduğum bir haberi hemen aktarayım EYT'liler için. Burada 1975 doğumlular için 5000 gün artı 2023-2024 yılı için bir emeklilik. 76 doğumlular için ise arkadaşlar 50 yaş 7000 gün, 99 sonrası için 9000 ve yeni şartların geçerli olacağı bir formül üzerinden konuya eğinilmiş. Bakalım burada kademeli bir emeklilik, Avrupa'da olduğu gibi bir kademeli emeklilik şeklinde durumlar da masada. Fakat EYT'li arkadaşlarımızın isteği yasanın eski haliyle geçmesi ve bu kazanılan haklarının geri verilmesi. Ayrıca erken emeklilik şeklinde basına bazı yandaş basında erken emeklilik şeklinde haberlerin çıktığı, bunun erken bir emeklilik değil kazanılmış bir hak olan emeklilikte yaşa takılma şeklinde aktarılması gerektiğinin arkadaşlar altını çizmiş durumda sevgili dostlarım. Asgari ücret zamları geldi biliyorsunuz. Asgari ücret zamları ile birlikte 5500 TL civarında bir asgari ücret. Asgari ücretliler rahatladı mı? Maalesef ki rahatlayamadı arkadaşlar. Asgari ücrete gelen zamla birlikte ev sahipleri boş durmadı ve ev kiralarına oldukça fahiş fiyatlarda zamlar yapılmaya başlandı. Asgari ücretin 5500 TL olduğu ülkemizde 3000, 2800 hatta 4000-5000 civarlarına varan ev kiraları ev sahipleri tarafından istenmekte. Bu konuya direnmek isteyen kiracıların da evden çıkmaları istenmekte. Maalesef ki bu konuda bir kanayan yara haline gelmiş durumda. Buradan ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Özellikle ellerini vicdanına koysun ev sahipleri. Biliyorum ki sadece bir ev geliriyle geçinme derdinde olan ev sahiplerinin de olduğu bir aşikar. Fakat asgari ücretinde 5500 lira geçim sıkıntısının, enflasyonun %78,60 civarında TÜİ'ye göre olduğu ülkemizde de arkadaşlar sizler de buna nazaran ev kiralarınızda lütfen birazcık daha yapıcı
olunuz diyorum. Hükümet tarafından bir adım atıldı. Bunu da takip ediyorsunuzdur. %25 civarından fazla ev kiralarına zam yapılmayacak şeklinde. Bu da ev sahipleriyle kiracıları maalesef ki karşı karşıya getirecek bir olay. Güzel bir olay, güzel bir açıklama fakat ev sahiplerinin de buna uyması ve riayet etmesi gerekli sevgili dostlarım diye düşünmekteyim. Burada da bazı çekincelerim var gene. Özellikle %25 civarında kirasını arttırmak isteyen kiracıların evden çıkarılmak istenmesi, buna zorlanıyor olması durumları yaşanabilir. En güzeli ev sahibiyle kiracı arasındaki anlaşma. Tabii bu durumda asgari ücretin baz alınaraktan ev sahiplerinin de kiracılarını düşünerekten orta yollu bir hal bulmaları yönünde. Emekli maaşlarını konuşmaya bile gerek yok. Zaten asgari ücretin altında birçok emekli maaşım mevcut. Eskiden asgari ücretin altında bir emekli maaşı olmuyordu. Fakat aylık bağlama oranlarının aşağıya doğru düşmesi ve çekilmesi neticesinde maalesef ki ülke refah payı da eklendiği zaman emekli maaşları oldukça düşük seviyelerde kaldı. Emeklilere mutlaka alt taban olarak asgari ücret seviyesinin bir kademe üstünde maaş verilmeli diye ben nacizane düşünmekteyim. Emekliye verilecek zam emeklinin dışarıda çalışmasına bir engel olacaktır. Bu da işsizlik yönünde gençlerin önünün açılması demek. Çünkü düşük maaş alan emekli maalesef ki çalışmak zorunda kalıyor. Bu da çalışmak zorunda kaldığı için piyasada sigorta ödenmediği için de emeklilerin tercih edilmesi gençlerin iş bulma olasılığını da oldukça düşürmekte. Hükümet tarafına buradan sesleniyorum. Bu yüzden emekli maaşlarının yukarı çekilmesi ülke için bir zarar değil, ülke ve istihdam için ilerleyici bir süreç olacaktır diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Çiftçilerin mazot ve gübre fiyatlarından kaynaklı, taşıma maliyetlerinden kaynaklı olaraktan hala da yaz aylarına girmemiz vesilesiyle meyve ve sebze tarafında da ucuz ürün bulmamız maalesef ki zor. Pazar, manav, market gezdiğimiz zaman fiyatlardaki düşüşün çok cüzi miktarlarda olması bizlere artık Temmuz-Ağustos ayları gibi önümüzde 2 aylık bir süreç oldu ve bu 2 aylık süreç içerisinde de ucuz meyve ve sebze maalesef ki yiyemeyeceğimizin anlamını taşımakta. Eylül ayıyla birlikte üretimin de azalması, çiftçilerin üretimi azalması, ekme olaylarının da zaten biliyorsunuz bitmiş olmasından kaynaklı olarak fiyatlarda tekrardan yukarı yönlü bir ivmelenme yaşanabilir. Enflasyonist baskı daha da artabilir sevgili dostlarım. %78 civarlarında olan enflasyon miktarı da maalesef ki %80, %90 civarlarına doğru ulaşabilir. Öte yandan JP Morgan gene Türkiye enflasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. JP Morgan %49 seviyesinde olan 2022 yılı beklentisini, Türkiye enflasyon beklentisini %63 seviyesine kadar çekmiş durumda. Fakat JP Morgan'ın bu iyimser tahmininin tutacağını da pek düşünmemekteyim. Şu an %78'lerde olan enflasyonun özellikle çiftçilerin yaz ayı üretimi ve satışlarının bitmesinden dolayı, stokların da erimesinden dolayı bu enflasyonun tutma olasılığı pek mümkün gözükmemekte sevgili dostlarım. Tabi zaman içerisinde bu türden hareketler aşağı yönlü, petrolün 100 dolar altına inmesiyle birlikte aşağı yönlü hareketler kalıcı olabilir ise petrolde gene 95 seviyesi önemli. Çünkü bu 95 seviyesi altında petrol kalıcı olabilecek mi? Bunu izleyeceğiz. Eğer ki petrolde 95 dolar seviyesi altında bir kalıcılık sağlanabilir ise işte o zaman biz de piyasalarda biraz rahatlama hissedebiliriz. Enerji maliyetlerinde aşağı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Fakat Avrupa tarafında Rusya bu gaz akışı sevkiyatını Avrupa'nın korktuğu bir şekilde devam ettirir ve bunu ilerleyen aylara yayar ise işte Avrupa tarafında bir enerji ve kışın ise arkadaşlar bir ısınma problemi Avrupa bölgesinde görülebilir ve bunun yansımaları da bizlere de kriz şeklinde gelebilir. O yüzden Rusya tarafını sizlerle birlikte iyi takip edeceğiz. Rusya'dan gelecek haberler piyasadaki petrol fiyatlarındaki arz talep ilişkisinin hangi seviyelere dayanabileceği ile ilgili bize yön verecek. Çünkü buradaki bir petrol üretiminin azalması demek dünya genelinde petrolün tekrardan 110-130 dolarlar seviyesine doğru hareketlenmesi anlamı taşıyacaktır. Bütün bunlar neticesinde dolara baktığımız zaman 17 lira 40 kuruş seviyesinden dolarda bir haftalık kapanış sizlerle birlikte izledik. Bu kapanışla birlikte arkadaşlar aşağıda bizler için hala 17-21 önemli destek. Onun altında 17 liralar önemli destek. 17 liralar bizim hala da önemli destek seviyemiz. Bu seviye üzerinde kalındıkça dolar kurunda hala yukarı yönlü hareketlerin devamını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geçen hafta verdiğimiz 17 lira 45 kuruş seviyesinden geçen direnç oldukça iyi çalıştı. Bu dirençle birlikte
yukarı yönlü bir kapanış, haftalık kapanış henüz izleyemedik sevgili dostlarım. Aşağı yönlü destek bölgelerimiz 17.31, 17.21 Forex takip eden arkadaşlarımız için 17 TL civarından hala daha geçmekte. 17 TL olmazsa olmaz bizler için bir destek bölgesi. Bu destek bölgesini dolar kurunda dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu destek üzerinde kalındıkça dolar kurunda yukarıda 17.65, 17.80 ilk etapta hala da yukarı yönlü hareketin devamını getirecek yükselişleri izleyebiliriz. Bayram tatili sona erdi. Biliyorsunuz bayram tatiliyle birlikte pazartesi yani bu akşam saat 24 itibariyle birlikte artık gerçek fiyatlamaları sizlerle birlikte grafik üzerinde, ekran üzerinde izlemeye başlayacağız. Fakat bu kapanışla birlikte dolarda hala da yukarı yönlü seyrin devam edeceğinin beklentileri devam etmekte. Altın tarafına hemen geçelim. Ons altında başlayalım. Ons altında kritik önemli seviyeler. Evet, ons altında Fed'in özellikle yukarı yönlü faiz artışlarını agresif bir şekilde arttıracak olmasının beklentileri var. ABD enflasyonunun %9.1 civarlarında çıkmış olması Fed'i ve Fed üyelerini hareketlendirmiş durumda. Bu da altının onsunda aşağı yönlü hareketin daha da ivmelenmesi sebebini bizlere taşıdı. Fakat bizler için 1700 dolar önemli bir destek konumunda hala sevgili dostlarım. Bu 1700 dolar seviyesi altında sarkmalarda 1680 civarına kadar bir aşağı yönlü sarkma izleyebiliriz. Fakat ben altının buradan tekrardan toparlanacağını ve 1743 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünmekteyim. 1743 dolar altının ons tarafında önemli bir rakam olacak. Eğer ki bu rakam üzerinde kapanışları tekrardan yakalayabilirsek altının ons tarafında 1820 dolarlara doğru yukarı yönlü seyrin devam etmesini bekleyebiliriz sevgili dostlarım. O yüzden altının onsunda da enflasyon beklentilerin oldukça yüksek olması, ABD enflasyonunun çığırından çıkıyor olması altın tarafını güçlü tutacak en büyük etkenlerden birisi. Enflasyonist baskının devam ettiği petrol fiyatlarında, enerji maliyetlerinde aşağı yönlü bir seyir izlemedikçe altında yön tekrardan yukarı yönlü 1820 dolarlar seviyesine doğru kısada dönebilir arkadaşlar. Daha orta vadede 1920 dolar seviyeleri ve onun üzerinde 2000 dolar seviyeleri artık yavaş yavaş altının onsu zorlamaya gidebilir bu dip sürecini bitirdikten sonraki süreçte sevgili dostlarım. Gram altın tarafı hem dolardan hem ons bazlı altın tarafından etkilendiği için dolar bazlı hareketleri takipte kalacağız. Piyasanın bayramdan sonraki ilk ciddi ve reel fiyatlamasının geleceği pazartesi gününden itibaren bizler sizlerle birlikte arkadaşlar dolarda yukarı yönlü seyrin 17 TL'ler üzerinde kalıp kalamayacağını takip edeceğiz. Doların 17 TL civarlarında kalabilmesi, altının onsunda da tekrardan 1800 dolarlara doğru yükselme stratejimizin gelmesiyle birlikte 950 desteğinde, şurada 950 desteği ve yukarıda 985 direnç aralığında sıkışan gram altının 985'i kırma olasılığı olabilir. Tabii bu verdiğimiz strateji gerekçeleri üzerinde olur ise bu hareketlenme, o zaman 985'i yukarı yönlü kırabiliriz ve buradan altının ons gram tarafında tekrardan 1020 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte takip edebiliriz. Onsu izleyeceğiz. Onsta 1700 doları izleyeceğiz. Altında 1680 dolar gene bizler için önemli. Ayrıca Fed'in arkadaşlar Temmuz ayı içerisinde 26-27 Temmuz'da vereceği faiz kararı ve bu faiz kararından sonra 2 aylık bir süreç içerisinde Fed'de faiz artışları gelmeyecek. 0.75 bas puanlık beklenti zaten satın alınmış durumda. Altın tarafında, ons tarafında bu beklenti bir satış olarak değerlendirildi. 0.75 bas puanında Fed tarafından gelecek bir faiz arttırımıyla birlikte altının onsunda tekrardan yukarı yönlü hareketlenme izleriz diye ben düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Eğer ki bu 100 bas puan civarında beklentilerin üzerinde, şu an gerçi beklentiler ABD enflasyonuyla birlikte faiz arttırım sürecinin daha da yükseleceği yönünde olsa da 100 bas puanlık bir faiz arttırımı sert olabilir. Bu ABD borsalarında ve dünya borsalarında tekrardan aşağı yönlü bir hareket tetikleyebileceği için Fed yetkilileri 0.75 bas puanda bırakabilir tekrardan faizleri. Yani 100 bas puan yapmayabilir. Bu durumda ben altın tarafında 2 aylık bir zaman süreci, bu da bizim altının yılın ikinci yarısı itibariyle, yani 2022 yılının 6. ayından itibaren yukarı yönlü seyrin başlayabileceği yönündeki düşüncemizi tetikleyecek hareketi başlatabilir. Altının ons tarafında ve gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleyebiliriz. Gümüşte de beklentilerimiz dahilinde dip sürecinde olan bir gümüşün ons olduğunu düşünmekteyim sevgili dostlarım. Bu gümüşteki ons sürecinin
1800 dolarlar civarında bittiği ve ilk etapta gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin 20 dolarlar seviyesine doğru, 20 dolar 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını getirebileceğini buradan ben düşünmekteyim. Tabii sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu hareketin tekrardan yukarı yönlü sert ivmelenebilmesi için ise şurada gördüğünüz seviyenin, yani 22 lira 40 kuruş seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz bizi tekrardan 26 dolarlar seviyesine doğru gümüşün ons tarafında yukarı taşıyabilir. Gümüşün gram tarafında 10.40 önemli. Yukarıda 10.85 direnç bölgesi yavaş yavaş çalışmaya başlayacaktır. Gümüşte de dip sürecinin sonuna gelinmiş durumda. Benim düşünceme göre bu şekilde sevgili dostlarım. 18 dolarlar ons tarafında kırılmadığı müddetçe ilk etapta bizler 20 lira 20 dolar 75 sent civarına doğru yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Kısada 20 dolar seviyesi üzerinde kalmamız atakların daha da hızlı bir şekilde 20.80 ve 20.95 civarına doğru gümüşte yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. O yüzden gümüş yatırımcısı dikkatli olsun. Bu hareketlerin tekrardan 30 dolar bandına da girebilmesi için şuradaki kapanış bizim için önemli olacak. 20 dolar 60 sent civarındaki kapanışlar önemli olacak. Buraya attığımız zaman gümüşte yukarı yönlü hareketler 26 dolar 29 ve beklentim olan 2022 yılı içerisinde de 43 dolarlar seviyesine doğru gümüşteki yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Gümüşün gramında da 15 TL'ler 2022 yılı içerisinde izleyeceğimiz önemli seviyeler olacak. Euro tarafına baktığımız zaman özellikle Rusya'nın petrol hamleleri Euro tarafında aşağı yönlü hareketleri tetikledi. Euro'da takip edeceğimiz 21 Temmuz itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın arkadaşlar faiz artırımlarına başlayacak olması, Avrupa'da da enflasyonun artık çığırından çıkması, Rusya'nın petrol hamleleri ve doğalgaz hamleleri sebebiyle de bizler Avrupa bölgesinde agresif faiz artışları izleyebiliriz. Bu artışlarla birlikte Euro tarafında da bir kıtlık süreci yaşanabilir ve Euro'da da 18.80 civarına doğru, 18 lira 80 kuruş civarına doğru bu hareketlerin devamı gelebilir. Faiz arttırımları ve beklentileri doğrultusunda. Aşağıda takip etmeniz gereken en kritik seviye, şuradan geçen seviye 17 liralar civarından geçen bölge. Bu bölgenin kırılması Euro Türk lirasında 16 lira 50 kuruşlara kadar bir sarkma getirebilir. Fakat bizler için önemli olan şimdilik bu kırılımı yaşamadık. 17 lira önemli bir destek olarak Eurocular takip edebilir. Yukarıdaki kırılımın ise 17.60 seviyesinden sonra gelebilir olasılığı oldukça yüksek. 17.60 yukarı kırıldığı takdirde 18 liralara doğru bir tekrardan yukarı yönlü atak izleyebiliriz. Fakat 17 lirada sıkı bir şekilde takip edilecek önemli bir destek. Sterlin Türk Lirası tarafındaki hareketlere baktığımız zaman Boris Johnson hareketiyle birlikte parite tarafında özellikle yukarı yönlü bir seyir izledik. Burada da sıkışma devam ediyor. Sterlin tarafında 20 liralar önemli destek hala. Yukarıda da yukarı yönlü seyrin devamı için 20 lira 80 kuruş üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Buradan bu kapanışları gördüğümüz vakit tekrardan 21 lira 80 kuruş civarına doğru sterlin Türk lirasında da yukarı yönlü hareketleri takipte kalacağız. Bitcoin tarafı, oradaki beklentimiz olan bir dip süreci ve bir dip süreci içerisinde artık fazla bir zamanın kalmadığını düşündüğüm Bitcoin'in altınla birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği beklentim mevcut. Burada gene tepe seviyemiz 21 bin seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kapanışlara başladığımız zaman Bitcoin'de ikinci direnç noktamızda 22.800 dolarlar civarına doğru giden bir Bitcoin izleyebiliriz. Bu 22.800 dolar Bitcoin'de önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerine atmamız durumunda yukarı yönlü hareketler Bitcoin'de arkadaşlar bu 30.000-31.000 dolarlar seviyesine doğru da Bitcoin'i yukarıya taşıyabilir. Bu dip sürecini yakinen takip edeceğimiz bir süreçteyiz. Buradaki zaman aralığına baktığımız zaman da Bitcoin'de ne olacaksa bu hafta içerisinde olacak diye düşünmekteyim. Aşağıda gene stop bölgemiz 18.500 dolar seviyesine konulabilir. 18.500 dolarlar üzerinde kalındıkça yukarı yönlü bu seviyelerin aşılma ihtimali de Bitcoin tarafında kripto paralar cephesinde de önemli diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasaları haftalık kapanışlarla birlikte takip ettik. Videolarımıza beğeni atmayı, videolarımızı paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.